Evet arkadaşlar, bugün kırma börek yapacağız. Hazır yufkayı da hazırlayacağız. İsterseniz el açması yufka da yapabilirsiniz. Biraz zahmetli olduğu için ben hazır yufka kullanacağım. Burada benim bir paket yufkam var. Bildiğiniz standart marketlerde, pazarlarda satılan yufkalarda. Şöyle yufkaları çıkarıyorum paketten. Ne kadar? Toplamda 5 adet yufka olması lazım bunun içinde. Evet. Hazırlamaya başlayalım. Kırma böreği peynirli olarak hazırlayacağım. Şöyle bir tanesini açıyoruz. Çok kolay, şipşak hazırlanan bir börek, kırma börek. Evet, bir tanesini soframa açtım. Üzerine peynir bırakacağım. Bu benim kalan azar azar peynirlerden, dolapta olan peynirleri kullanmak amacıyla böreği kullanacağım. Ama bunu peynirsiz olarak da hazırlayabilirsiniz. Şöyle içine göz ayarı peynirden sepeliyorum. Bu peyniri 5 adet yufkaya ulaştıracağım, bölüştüreceğim. Şöyle karşılıklı bakın kapatıyoruz. Şöyle bakın topluyoruz, büzüştürüyoruz hatta hani. Bu şekilde yaptıktan sonra yufkayı şöyle ufak ufak kesiyoruz. Bak. Buruşturup kesiyoruz. Yufkalar kuru olduğu için biraz. Çünkü bunlar günlük yufka değil, pakette satılanlar. Günlük alırsanız bu şekilde açılmaz, tamamen birleşir. Fırın tepsimi alıyorum. Bu şekilde bakın. Yufkaları fırın tepsime diziyorum. Evde olan peynirleri değerlendirmenin bir yolu da bu şekilde hazırlamaktır arkadaşlar. Böreğin içine koymak. Bakın bu şekilde hepsini keseceğim. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayacağım. Tepsimi hazırladım. Yufkaları kestim. Dökülen şöyle içinden sararken dökülen peynirleri şöyle üzerine sepeliyorum. Ziyan olmasın diye peyniri börekte değerlendirdik. Evet. Hazır. Evet. Şöyle kenara alalım. Şimdi sıra geldi. Üzerine süreceğimiz yoğurdunu hazırlamaya. Burada benim yoğurdum var. 2 bardak kadar yoğurt var. Şimdi üzerine şöyle sıvı yağ döküyoruz. Ne kadar? 1 çay bardağı kadar sıvı yağ döküyoruz. Yağı ne kadar bol tutarsanız böreğiniz o kadar lezzetli olur arkadaşlar. Börekten yağı kısmayın. Üzerine göz ayarı tuz ilave ediyoruz. Tuz ölçüsü sizin ağız tadınıza göre ayarlayın. Yine üzerine süt ilave ediyorum. Süt ne kadar? Şöyle o da 1 çay bardağı kadar dökeceğim. Neden? Yoğurt biraz koyu benim. Açılması için. Yufkalar paket yufka olduğu için çok yaş değil. Biraz kuru. Onun için ıslanması lazım. 1 adet de yumurta kıracağım. 1 adet de yumurtayı içine kırıyorum. Evet. Sosu bu şekilde hazırlıyoruz. Şöyle karıştırıyoruz sosumuzu. Biraz akıcı olması lazım yoğurdun. Evet, sosumuz hazır. Şimdi böreğin üzerine sürebiliriz. İyice karıştırdık.
Bakın bu şekilde hiç bastırmıyoruz yufkaları. Bunlar böyle kabarık kalması lazım. Üzerinde gezdiriyoruz. Hiçbir şekilde kaşığımızı üzerine bastırmıyoruz. Böyle kabarık kabarık durması lazım. Bu şekilde hazırlarsanız böreğiniz fos fos kabarık olur. Bu şekilde her yerine sürüyoruz. Evet, yoğurdunu her yerine sürdüm. Şimdi yüksek ısılı fırında pişireceğiz arkadaşlar. Böyle düşük ısıda pişirmeyin. Kurur. Yüksek ısılı fırında 200-220 derece fırında pişirebilirsiniz. Kızdırılmış önceden ısıtılmış fırına pişmek üzere götürüyorum. Evet, böreğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır da kızardı. Biraz şimdi soğusun. Şu anda çok sıcak. Üzerine bir bez ile örtüyoruz. Şöyle 10-15 dakika sonra üzerine açacağız. Evet, böreğimizi 10 dakika kadar beklettik. Böreğimiz hazır. Harika bir börek hazırladık arkadaşlar. Şöyle size biraz çıkarayım da göstereyim. Hatta bunu eliniz bile bu şekilde koparıp tüketebilirsiniz. Şöyle bakın. Altı da bu şekilde kızarıyor. Evet, peynirli kırma böreğimiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Siz de evinizde yapar, çoluğunuza çocuğunuza yedirirsiniz. Acil gelen misafirlerin bir kurtarıcısıdır bu börek. Her ayrıntısını sizlere göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsunuz. Beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Daha birçok yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.